Sevgili dostlar, hepinize Bayburt'tan merhaba. Bayburt Kalesi'nin hemen altındayım. Birazdan Bayburt Kalesi'ne tırmanacağım. Buradan tam görünmüyor ama bir aşağıdan herhalde Bayburt daha iyi gözükebilir. Onu da artık dönüşte çekeriz. Gün geçmiyor ki bizim de bir şeyimizin şarjı bitmesin, yani kameramızın. Bugün de mikrofonumuzun şarjı bitmiş. Tabii sürekli oradan oraya koşturdukça bilgisayara mı bakalım, kameralara mı bakalım, işte telefona mı bakalım, powerbanklerimi şarj edelim. Ben de şaşırmış durumdayım. Bugün de mikrofonsuz idare edeceğiz. Tabii onu ben birazdan şarja takarım ama şu an kalede yapabileceğimiz bir şey yok. Kalenin girişi böyle. Hemen Bayburt'tan biraz bahsedelim. Küçük, şirin bir ilimiz. Çarşısı muazzam güzel. Özellikle gece. Çoğu nehri de hemen ortasından aktığı için oldukça hareketli. Bakın nehir buradan gözüküyor zaten. Şöyle bir durursam daha iyi olacak galiba. Evet, böyle bir yer. Biraz soğuk. Tabii Sivas en soğuk Sivas'tı. Sivas çok soğuktu. Erzincan o kadar soğuk değildi. Gümüşhane de soğuk sayılmazdı ama Gümüşhane de soğuktu. Bir rüzgar çıktı oradan da. Bizi rüzgar biraz üşüttü. Kalenin surları bu şekilde. Gece aydınlatması da muazzam güzel. Yani kaleyi biraz korumuşlar diyelim. Kaleyi korusalar da bakın bizim gençler işte böyle geliyorlar. Kayalara, taşlara. Genelde görüyoruz. Kalenin surlarına bile yazı yazıyorlar. Ankara Kalesi'nde vardı. Her yerine yazı yazmışlar. Bakın nehir. Buradan daha da güzel gözüküyor şimdi. Ne kadar güzel. Yani şuralarda mavi yeşil bir şeyler var. Nedir bilmiyorum ama sanki sonradan eklenmiş gibi. Evet, şurada da var. Onlara ben yakından bir bakayım. Neymiş? Zaten burada göreceğiz galiba. Evet. Buradan göreceğiz. Buradan da meydanda bir saat kulemiz var. Bir de müzemiz varmış. İkisine bakıp buradan da Erzurum'a ulaşacağım. Bunlar sonradan eklenmiş. Bakın. Çini. Dokunmuyorum. Ama demiştim. İşte bakın. Yazılar yazılmış burada da. Zaten buralar restore herhalde. Demiştik ya yazı yazıyorlardı. Buyurun. Böyle bir yere kadar bakımlı. Bakın buraya tahta bir merdivenle güçlendirilseymiş çok iyi olurmuş. Kale dışarıdan çok heybetli. İçerisinde girdiğinizde bakın içerisi böyle yani. Şu kemere kadar çıkalım. Bir
Hava soğuk diye montu üstümüze giydik ama pişman edecek galiba. 10-11 derece sanıyorum. Bakalım saatimize. Evet, 10 dereceymiş. Dışarıdan çok güzel. İçeriden yürüyüş yolu bile yok. Evet. Surlar o tarafa kadar devam ediyor. Uzun bir sur yapısı var. Şimdi bakın restoreyi burada göreceğiz. Evet. Gördünüz mü? İşte bu şekilde taş ile kaplamışlar kalenin surlarını. Evet. Bir çalışma olmuş. Yukarıya doğru çıkalım biraz daha. Çünkü surlar diğer tarafa kadar uzanıyor. Kötü olmamış. Ama buraların biraz daha bakımlı olacağını düşünüyordum ben. Bakın aşağıya. İşte yazılar yazmışlar. Naciye falan yazmış. Seni seviyorum Naciye. Ha. Naciye de kaleye gelip herhalde onu okuyacak. Şimdi bu blok şehir tarafına baktığı için daha büyük restore görmüş sanırım. Tam karşı hizadaki surlar orijinalliğini hala korumakta. Bakın buralar da öyle. Ama ön yüzünde yine blok taşlar var. Bayrağımız. Kale tarihini okumadım ben. Ama sanıyorum taşlara baktığımızda göre çok eski bir kale. Yani Osmanlı'dan önce. Sanıyorum Osmanlı'dan çok önce gibi duruyor. Bu taşlar. Bakalım bir ara Bayburt Kalesi'nin tarihine. Arkadaşlar buralar böyleydi. Kalenin içinden daha fazla bir şey çekmeye ben gerek olduğunu duymuyorum. Surların üstü kaplama. Yukarıdan şehri olduğu gibi görüyor. Nehrin etrafına kurulmuş. Yüksek bir tepede kurulmuş. Çok eski bir kale. Biz de biraz bakmaya çalışmışız. Modernize etmeye çalışmışız. Durum böyle. Dostlar, kaleden sonra müzeye geldim. Ama bilin bakalım ne oldu. Arkamdaki müze binası. İşte böyle asma kilitli vaziyette. Umarım ben yanlış bilmiyorumdur. İşaretlenen konumda müze binası bu olarak geçiyor. Burada bir telefon numarası var ama buralar hiç bakılmamış. Bakın yukarıda cam falan açık. O nedenle ben o numarayı arama gereği duymuyorum. Muhtemelen de oradan bir yanıt alamayacağız. Şimdi Bayburt'un o ana caddesinde Saat Kulesi'nde ne kadar olan kısımda bir yürüyüş yapalım ve ardından buraya veda edelim. Zahid Efendi Camisi hemen müzenin yan tarafında. Burada 1500'lere tekabül ediyormuş. Öyle yazıyor. Lakin büyük bir restorasyon geçirmiş. Güzel. Yani bugünkü durumu da güzel. Ama sanırım önceden biraz daha farklı imiş bu cami. Ben yani gördüğüm kadarıyla eskiden bilenler
bunu yorumlayabilir. Ben gözle hemen şöyle birkaç dakikada gördüğüm kadarıyla yorumlayabilirim. Müzenin kapalı olması hoş değil. Keşke korunabilseydi. Bakın Gümüşhane'de de bir çalışma var. Burada muhakkaki olması gerekiyor. Çünkü şehir çok düzenli. Yani ana caddesi en azından çok düzenli. Bakın buralarda böyle eski yapılar var. Taş tuğla. Böyle üstü ahşap. Karşıda yine kalemiş. Böyle bir park yapmış belediye. Sıcakladık diye montu çıkardık polarla ama terlemişiz. Umarım hasta olmayız. Ben şöyle hızlıca Çoruh Nehri'nin kenarından o ana caddede bir yürüyelim istiyorum ve hemen hızlıca dönelim. Yoksa bu hava bizi hasta eder. Oradan da Erzurum'a. Bakın nehir çok hızlı akıyor. Nehirin kenarında kafeler var. Bir kısmı bu askeriye ait sanırım. Askeri gazino sanırım o. Bu tarafta da işte lokantalar. İki tarafında da. Aslında burası biraz daha güzel yapılabilirmiş. Yine Gümüşhane'deki gibi blok apartmanlar var. Yani şu nehrin kenarını bir düzenleseler tam turizm bölgesi olabilirmiş. Ana caddeye şimdi çıkacağım. Evet, buradan Saat Kulesi'ne yürüyelim arkadaşlar. Saat Kulesi'ne. Akşam da yürüdük. Akşam buralar daha soğuk. Şimdi güneş olduğu için biraz daha iyi. Rüzgar var. Bu mikrofonun tüyünü takmıyorum. Çünkü karşıdan bakınca çok komik duruyor. Böyle ilerleyeyim. Karşıdan da belirli yere kadar yine çekeriz. Şurada küçük güzel çeşmeler de var. Saat Kulemizde böyle. Hemen ardından şuradaki camiye gideceğim. Adını henüz bilmiyorum. Birazdan tanışacağım. Arkada da bir cami var. Aslında ona da gitmek istiyorum ama gitmeyeceğim. Geri dönüş yolculuğuna bir an önce başlayalım. Evet. Saat Kulesi'ni de gezdiğimize göre olay biraz karışık. Burada maketi var caminin. Bahçesi çok kısa olduğu için Yakutiye Yeni Cami diyor. 1315 yazmışlar ama bakın burada yine kale gibi üstü kaplanmış. Cami minare olarak dışarıda bazı yerlerinde yine kaplama yapılmış. Tabi tarihin gerektirdiği bir şey.
İçerideki sütunlar korunmuş. Ben tabii çok fazla çekemedim içeride. Bunun nedeni hoca içeride atım indiriyordu. Onu da rahatsız etmek istemedim. Şuna karşıya geçelim. Bakın Bayburt'un çevre düzenlemesi ne kadar güzel. Bu tarafa da görün. Çok güzel laleler var. Bu tarafta da öyle. Çiçekler var. Gece de buradaki çevredeki ışıklar yandığı zaman burası gerçekten muazzam güzel oluyor. Zaten burada da çok fazla gezen insan var gece. Gündüz de hareketli. Karşısı Bağdelik. Çarşı böyle. Şimdi zaten biz bu aradan gelmiştik. Biz bu aradan geldik. Şurada bir anıt var. Oraya kadar çekelim. Onun ardından da veda edelim artık. Küçük güzel şehrin bir ilde değil mi? Ben sevdiğim çevre düzenlemesini. Çorlu Nehri'nin etrafını biraz daha böyle düzenli tutsalarmış çok büyük turizm getirisi olabilirmiş. Ama bunu başaramamışlar. Amasya bunu nasıl başardı bilmiyorum. Amasya blok apartmanlar da var ama en azından bir alanı koruduğu için inanın gerçekten turist akını da var. Tur otobüslerinin biri geliyor, diğeri gidiyor. Biri geliyor, diğeri gidiyor. Mesela burada da tarihi camiler var. Ki ben arasam daha çok bulacağım. Ama onların da tanıtımını tam olarak yapamamışlar. Olmamış. Yok yani. Aradığınız zaman sadece işte kale, saat kulesi, müze, bir cami adı çıkıyordu ama Ulu Cami olabilir. O ve daha ilerlerde işte şehrin dışında ben şehir odaklı turizm manasında buranın iyi tanıtılmadığı düşüncesindeyim. Çok güzel aslında. Yeterince tanıtılmamış. Burası tam kendi haline de bırakılmamış. Bakın bu çarşı alanı çok güzel. Çevre düzenlemesi, ışıkları. Yani o manada kendi kadarına bırakılmış diyemem. Mesela kendi kaderine bırakılmış ne vardı? Abi kilis var. Muazzam bir tarih. Kendi kaderine bırakmışlar. Öyle gitmiş. Şimdi 2013 diyor. Türkiye Türk Dünyası Parkı, böyle küçük bir park. Diğer tarafında oturma yerler var. Böyle bir anıt yapmışlar. Gece de fotoğrafını çekmiştik. Evet, parkı da gördük. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Aslında Nick ile görüştüm. Nick Bayburt'a gelmiş. Aracını nereye park ettin diye sormuştum. Bana koordinat atıyor birçok yerden. Fransız arkadaşım da öyle. Onlara soruyorum, artık Türk arkadaşlara sormuyorum nerede kaldınız diye. Çünkü birçok kişi otopark yeri dahi söylemiyorlar ya da bilemiyorlar. İşte oraya buraya falan derken Nick bu yol üzerine tarif etti. Verdiği koordinat bu cadde üzeriydi. Bakın şöyle bir daha görelim. Bak karşı tarafı bir İslam bir yürüyüş yolu yapsalar belirli alanları
çok daha güzel olacak. Yani Nick'in verdiği koordinatlar hatta biraz daha aşağıda idi. Öyle miydi? Yok. Hayır. Evet, aşağıdaydı. Ben de buradaki okulun karşısında bir baktım. Gece çok hareketli. Tabi burada belki küçük camper bir karavanda kalmıştır muhtemelen Nick. Ama arabayı falan park etmek buralarda gece sıkıntı. Güzel, küçük bir il demiştik. Nehir kenarı. Ben açıkçası çok sevdim. Yolunuz bu tarafa doğru düşüyorsa ya da yakınlarından geçiyorsa siz de gelin muhakkak ziyaret edin. Duyduklarınızda kalmayın. Yani Bayburt beni biraz şaşırttı. Keşke o müze de açık olsaydı da ben buradan daha çok mutlu bir şekilde veda etseydim. Yine mutluyum Bayburt'u görmekten. Hep derler yani işte Bayburt küçük, tamam küçük ama güzel, sevimli bir yer sonuç itibariyle. Arkadaşlar buradan yolumuz Erzurum'a. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bayburt'a çok bir şey çekemedik. Tarihi camiler var ama onlara da gitmedik. Yani böyle oldu. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.